Sevgili dostlar merhaba. Avrupa resmen savaşı çağırıyor. Hemen hemen her gün Allah'ın her günü bir Avrupalı lider Ruslar ile savaşın çok yakın olduğunu açıklıyor. Yani bunun içerisinde geçmişte barışı savunan, hani aklı başında bildiğimiz ülkelerin liderleri, siyaset adamları da var. Bir gün Norveç Genelkurmay Başkanı konuşuyor. Öbür gün İsveçli bir bakan açıklama yapıyor. Almanya Savunma Bakanlığı İngiliz Genelkurmay Başkanı izliyor. Ve diyorlar ki Rusya ile savaş birkaç yıl içinde çıkacak. Belki bu yıl çıkacak, belki önümüzdeki yıl çıkacak. Hani kahve balı bakar gibi. Ama diyorlar ki sana bir savaş var. Mutlaka silah alman lazım. Mutlaka ordunu genişletmen lazım. Bu koroya bu sefer de Polonya katıldı. Yani resmen Avrupa Rusomanya yaşıyor desek, Rus saplantısı yaşıyor desek abartmış olmayız herhalde. Evet, bu kervana en son Polonya katıldı demiştik. Polonya Savunma Bakanı ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı pazartesi günü yayınlanan bir röportajda ülkesinin Rusya ile savaş tehdidine acilen hazırlanması gerektiğini söyledi. Süper Express gazetesine konuşan Savunma Bakanı Rusya'nın Ukrayna'yı askeri açıdan yenilgiye uğratması halinde hemen ardından Polonya topraklarını işgal etmesinin bir olasılık olduğunu söyledi. Önemli bir olasılık olduğunu ve bunu ciddiye aldığını söyledi bir Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak. Her senaryoyu bekliyorum diyor bakan. En kötülerini en çok ciddiye alıyorum. Ayrıca Polonyalı bakan diyor ki bu sözleri durup dururken söylemiyorum. Yani bunları söylememin çok güçlü nedenleri var, çok güçlü gerekçelerim var diyor Polonyalı bakan. Aslına bakarsanız ya Polonya'nın bir şeye hazırlanması gerekiyor mu bilmiyorum. Zaten birkaç yıldır baya savunmaya, silahlanmaya yatırım yapıyor Polonya. Biliyorsunuz NATO içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri arasında savunma bütçesi %2'nin üzerinde olan ülke sayısı az. NATO her bir üyenin öncelikle %2 hedefine ulaşmasını istiyor. Yani gayri safi milli hasılasının en az %2'sini savunmaya harcasın ülkeler istiyor. Polonya savunmaya gayri safi milli hasılasının %4'ünden fazlasını harcıyor. Ve Polonya geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde korkunç bir silahlanma içerisine girdi. Sadece geçtiğimiz yıl 30 milyar dolara yakın silah aldı, silah siparişi verdi. Bunun içerisinde pek çok Apache helikopterler, Patriot hava savunma sistemleri, savaş uçakları, jetler, tanklar. Yani Polonya bütün orduyu baştan ayağa yeniledi. Çünkü Polonya Ukrayna'daki savaşın bir sonraki hedefinin kendisi olduğunu düşünüyor. Biliyorsunuz Polonya Belarus'ta sınır ve Ukrayna'yla sınır. Aynı zamanda tabii küçük bir parçası daha var Rusya'nın Baltık kıyılarında, Kaliningrad, orayla da sınır. Dolayısıyla Rusya ile Belarus'ta Ukrayna ile hepsiyle sınır olunca doğal olarak Polonya bir sonraki savaşın kendi sınırlarında patlak vermesine yüksek olasılık olarak görüyor. Evet, Rusya ile savaş yakın, Rusya ile savaş yakın hali diye savaş tamtamları çalan ülkelerden biri Polonya'ydı, bir diğeri de Romanya'ydı. Romanya'da biliyorsunuz güneyden Moldova ile birlikte Ukrayna'nın güneyden komşusu. Savaşa bir cephesi var gibi. Zaman zaman Rusya insansız hava araçları veya roketleri yolunu şaşırıp Romanya topraklarına düşüyor. Bir tane İHA düşmüştü böyle. Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad ülke olarak diyor Putin ile savaşa hazır olmak zorundayız. Ya sanki hepsinin eline aynı kağıt verilmiş gibi bütün Avrupa ülkelerinin yetkilileri benzeri açıklamaları yapıyor. Ama Vlad ilave bir şey daha söylüyor. Zorunlu askerliğin artık gelmesi gerektiğini düşündüğünü ifade ediyor. Zorunlu askerliği kaldıran ülkelerden biri de Romanya'ydı, Avrupa Birliği vesaire süreçleri içerisinde. Hatta Romanya Genelkurmay Başkanı gönüllü askerlikte gelsin istiyor. Kadınlar için de bütün erkekler için de gönüllü askerlik de gelsin. Gelsinler biz onlara nasıl silah kullanılır onu gösterelim diyor.
Romanya'da açıktan Rusya'ya karşı tavır alan ülkelerden bir tanesi. Biliyorsunuz Romanya Karadeniz'den de komşumuz sayılır. Rusya Federasyonu diyor Genelkurmay Başkanı Vlad, dünya düzenine ve demokrasiye bir sorun haline geldi. Ve Rusya'nın diyor savaşı sadece Ukrayna ile değil, demokratik dünya ile, demokrasi dünyası ile savaşıyor Rusya diyor. Ve yine Vlad, Europa Libera Romania adlı bir yayın kuruluşuna, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, bir röportaj veriyor ve bu röportajda diyor ki sadece biz değil diyor, bütün Avrupa Birliği, bütün Avrupalılar Rusya'dan korkmalı, endişe etmedi. Başkan Putin'in politikasının yakın bir gelecekte tırmanacağına fazlasıyla inanıyorum diyor Romanya Genelkurmay Başkanı ve devam ediyor. Eğer Rusya Ukrayna'da savaşı kazanırsa asıl hedef Moldova Cumhuriyeti olacaktır. Batı Balkanlarda gerilimlere tanık olacağız diyor Romanya'nın Genelkurmay Başkanı. Dikkat ederseniz Polonya Savunma Bakanı Ukrayna'daki savaşın bitmesi halinde çatışmaların kendi sınırlarına gelmesinden endişe ediyor. Yani kuzeye doğru savaşın yayılacağını düşünüyor. Daha önce konuşmuştuk. Norveç ve İsveç ise savaşın Baltık Denizi'ne ve daha kuzeye sıçraması, yayılması endişesini taşıyor. Şimdi Romanya Genelkurmay Başkanı ne diyor? Savaş Moldova'ya gelecek. Oradan da Balkanlara gelecek. Şimdi hangisi doğru? İşin açıkçası hangi tarafa yayılacağını kestirmek kolay değil. Bu değerlendirmeleri daha önce yapmıştık. Ukrayna Savaşı'nın güneye doğru Karadeniz'e veya kuzeye doğru batıya doğru yayılma ihtimallerinden bahsetmiştik. Bu üç ihtimal de geçerlidir. Burada bizi asıl endişelendirmesi gereken, belki de Türkiye olarak söylüyorum, Karadeniz kıyılarına çatışmanın yayılması ve daha da önemlisi çatışmaların Balkanlara taşınmasıdır. Balkanlarda ufak ufak bir ısınma mevcut. Kosova üzerinden Sırbistan gibi Rusya'nın dostları, yakınları desteklediği grup ve ülkeler ile karşısındaki ülkeler, özellikle Kosova'da bir patlama açıkçası hem Avrupa Birliği tarafında bekleniyor hem NATO tarafında bekleniyor. NATO ülkeleri, biliyorsunuz Kosova gücü var. Orada Türkiye de mevcut. Sürekli asker arttırıyor. Kosova ile Sırbistan arasındaki olası bir savaşı engelleyebilmek için en son Almanlar asker sayısını 2 mislinden daha fazla arttırdılar. Ondan önce de İngilizler asker sayısını 600 kadar arttırmışlardı. Balkanlara sıçramasından korkuyor Romanya. Yine Moldova'da biliyorsunuz ayrılıkçı Rusya yanlısı bir grup söz konusu ve Rusya'nın Moldova'yı da bir oldu bittiye getirme ihtimalinden bahsediliyor. Böyle bir şey olur ise tabi Romanya'yı da çok etkileyecek, çünkü Moldova ile Romanya soydaş diyelim ülkeler. Romanya Genelkurmay Başkanı Romanya'da zorunlu askerlik hizmetinin sona ermesinin orduyu zayıflattığını söyledi ve 35 yaşına kadar tüm Rumen kadın ve erkekler için gönüllü temel askeri eğitimin verilmesi gerektiğini savundu. Yine Genelkurmay Başkanı'nın bir çağrısı da şuydu: ya meclis diyor yeni düzenlemeler yapmak zorunda. Başka bir çağa girdik. İşte Rus insansız hava araçlarına karşı bize yetki verin diyor. Rusların insansız hava araçları bizim sınırımıza girecek olur ise havada bunları imha etme yetkisini bize verin çağrısında bulunuyor. Daha önce de biliyorsunuz İngiliz Genelkurmay Başkanı İngiltere'de zorunlu askerliğin gelmesi gerektiğini ima eden bazı açıklamalar yapmıştı. Yine Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Rusya'nın NATO askeri ittifakına yönelik bir saldırısının 5 ila 8 yıl arasında mümkün olduğunu söylemiş ve bütün Almanya'yı adeta panikletici açıklamalarda bulunmuştu. Bir diğer üst düzey yönetici, bir NATO yetkilisi Hollandalı Amiral Rob Bauer ise askeri bloğun 10 yıllardır görmediği kadar eşi benzeri görülmemiş tehlikeli bir dünyayla, en tehlikeli dünyayla karşı karşıya olduğunu söyledi. Rusya tarafına baktığımız zaman Moskova bu iddiaları küçümsüyor. Sergey Lavrov yaptığı açıklamada bu tür açıklamaların saçma olduğunu söyledi.
ciddiye alınmayacak saçma ifadeler. Bunlar temeli yok dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Rusya'nın uzun vadeli söylemini yineliyor, tekrar ediyor. Diyor ki bütün suç NATO'da, NATO'nun yapmış olduğu tatbikatlarda bu tür açıklamalar kışkırtıcı, bizi rahatsız ediyor şeklinde konuşuyor. Tabii normal şartlarda Rusya'nın bu tür açıklamalarının gönüllere su serpmesi gerekir. Ancak Ruslar da şöyle konuşup böyle yaptıkları için bunu Ukrayna Savaşı'ndan hemen önce gördük. Ukrayna'ya girmek gibi niyetleri olmadığını vesaire söylediler. Pat diye girdiler. Kiev'i işgal etmeye kalktılar. Hiç kimse rahatlamıyor. Evet, Avrupa adeta savaşı çağırıyor. Ortada gerçek bir Rus tehdidi var mı? Evet, var. Ama diğer taraftan bu tehditten yararlanarak bütün kıtayı militarize etmeye çalışan bir anlayış da var mı? Evet, bu da var. Dolayısıyla Avrupa'nın geleceği için endişelenmemizi gerektirecek pek çok unsur orada maalesef duruyor. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki programda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın efendim.